Sabah Kıbrıs Adası'nın doğu kıyısında bugünkü Gazi Mausa yakınlarında yer alan Salamis antik kentine doğru yola çıktık. Yol Beşparmak Dağları'ndan başlayan çok virajlı ve sürekli motosiklet bu yolu yapmalıyız dediğimiz bir yolun sonrasında ova üzerinden Salamis antik kentine geldik. Antik kente giriş öğrenci için 20 TL, büyükler için ise 50 TL idi. Aslında oradaki bekçi arkadaşı biz uyandırmasaydık belki de ücretsiz olarak da gelebilirdik, bilmiyorum. Salamis Antik Kenti iki ana parçadan oluşuyor. Bir kısmı kazı çalışmaları tamamlanmış ve birazdan detaylıca gezeceğimiz olan kısım. Ve daha sonra kazı çalışmaları tamamlanmamış olan içerisinde Zeus Tapınağı'nın da bulunduğu bir kısım. Fakat biz o bölgede çok fazla bir şey bulamadık. Siz de videonun ilerleyen kısmında zaten göreceksiniz. Ama ilk kısım özellikle amfiteyatro ve cimnazyumun olduğu kısımlar gerçekten büyüleyici, etkileyici. 2. yüzyıla tarihlenen mermer havuzun etrafındaki başsız heykellerin neden başsız olduklarına ilişkin birçok rivayet var. Bunlardan bir tanesi anı silme diye de geçen, Roma'da itibarını kaybetmiş insanlar adına dikilmiş olan heykellerin başlarının kırılması ve başka kişilerin baş kısımlarının eklenmesi. Ama kuvvetle muhtemel ki Salamis kentinin geçirdiği depremlerde yıkılan heykellerin kırılan baş kısımlarının daha sonraki ilk dönem kazı çalışmaları sırasında çalınarak bölgeden götürülmüş olması. Buradaki heykellerden en önemlisi ve en meşhuru Persefon, yani Zeus'un ve Demeter'in kızı, yeraltı kraliçesi olarak geçen Persefon'un koyu gri renkteki heykeli. Burada Asurlular, Persler, Romalılar gibi uygarlıkların izlerini taşıyan kent, Roma amfiteyatrosu ve cimnazyum gibi yapılarla öne çıkıyor. Mesela burası bir hamam. Cimnazyum hamamı. Antik Yunan'da sporun ön planda olduğu ve yanında yıkanma yeri olan yapılar yapılıyor. Şu anda cimnazyum içindeyiz. Cimnazyumun yanındaki hamamlardayız. Bu hamamlarda yıkanmadan önce insanlar gelip önce bir spor yapmaları gerekiyormuş. Muhteşem. Evet. Hamam kompleksindeki büyük havuza geçerken kemerin üstüne işlenmiş, milattan sonra 3. yüzyıla tarihlenen muhteşem bir fresk görürsünüz. Hylas, Herakles'in, yani Herkül'ün yoldaşı ve Argonotlar seferine katılan kahramanlardan biri. Efsaneye göre Hylas bir akşam su almak için su kaynağına doğru gider. Orada yaşayan nimfalar, yani su perileri onun güzelliğine vurulur ve ona su içirmeye yaklaşmasını isterler. Ve genç Hylas'ı suya eğildiğinde büyüleyerek suyun içine çekerler. Bu freskte bunu gösteren
pastel renklere sahip çok güzel bir çalışma. Alt geçitler biraz dar. Evet, beton eklentilerle kuvvetlendirilmiş. Alt tarafta bir tünel var. Çıkalım tekrar. Truva Savaşları'nın hemen sonrasında milattan önce 11. yüzyılda Teoklos tarafından kurulduğuna inanılan kent, Levant, Finike ve Suriye kıyılarına, Anadolu güney kıyılarına, Ege adalarına yakın olması, bakır ticaretinin, tahıl ve zeytinyağı ihracatının yoğun olan bir bölgede bulunması nedeniyle ve her şeyden de önemlisi belki de o dönemdeki kültürel ve dini merkez haline gelmiş olması sebepleriyle birçok farklı medeniyet tarafından yönetilmiş bir kent. Hangi alanda olduğumuza dair bir bilgilendirme yok galiba, değil mi? Etrafta giremedim ben. Bir tek deminki gimnazyumun olduğu kısımda vardı. Ama yer döşemeli ne ben bayıldım. Farklı taşlar getirilmiş. Farklı farklı renkler var. Gördün mü? Büyük. Oo, kertenkele kardeşe bak. Ama ölmüş. Evet.
Amfiteyatronun önünde durmuş ve ölü kertenkeleye bakarken birden arkadaki duvar dikkatimi çekti. Üzerindeki delikler muhtemelen farklı fresk, ikona ya da heykelleri tutturmak için yapılmış temellerin göstergesi. Kentin İngiliz yönetimi altına girdiği yıllarda ilk 1880'li yıllara tarihlenen dönemlerde yapılan kazı çalışmalarından bahsediliyor. British Museum içerisinde açıkça Salamis antik kentinden çıkartılan Salamis buluntuları adı altında bronz demir silahlar, terokota heykelcikler, lahitler, mezarlar ve farklı değerli eserlerin olduğu söyleniyor. Bunların tamamı dönemin İngiliz yönetimi zamanında kaçırılmış olan eserler. Hadi inelim bakalım. Çıkmak kolay da. Salamis antik kentinde gezdiğimiz alanın büyüklüğü yaklaşık 1.700.000 metrekare. Yani bir diğer deyişle 170 hektar. 170 hektar alan üzerinde gezdiğiniz sırada harita bilginiz ne kadar iyi olursa olsun bazen nerede olduğunuzu kaçırabiliyorsunuz. Yol boyunca güzergah üzerinde sizi yönlendiren herhangi bir işaret de yok. Hatta biz Aziz Epifanius Kilisesi'ni, bazilikasını gezdikten sonra ilk çağ Hristiyan bazilikalarından Kamptomunu Petra'nın nerede olduğunu bulamamış, geri dönmüştük. Salamis Antik Tiyatrosu'nun yapımına M.Ö. 2. yüzyılda başlanmış. Bu hali ise Trajan Hadrian döneminde eklentilerle büyük bir Roma yenilemesinin sonucu yaklaşık 15.000 kişi kapasiteye sahip Kavea, Orkestra ve Skene ismindeki 3 farklı ana bölümden oluşmakta. Tiyatro içindeki heykellerden bir tanesinin Marcus Aurelius'a ait olduğu ya da Lucius Verus'a ait olduğuna ilişkin bazı kayıtlar var ama bu heykellerin de ne yazık ki kime ait olduğu tam olarak bilinmiyor. Farklı kaynaklarda farklı şeyler yazıyor açıkçası. Dışarıdaki sütunların içerisinde çok ciddi sağlam başka yapılar. Daha hafif taşlar içeride. Melpomene, Yunan mitolojisinde trajedinin ilham perisi olarak bilinir. İsmi şarkı söylemek anlamına gelir ve trajik maske ile trajedya oyuncularının giydiği
bot taşıyan tasvirleriyle tanınır. Sanat eserlerinde de genellikle elinde bıçak veya maske tutarken betimlenir. Dansın ve koronun ilham kaynağı olan Çerkes Kore ile kardeştir. Belki bu topraklarda yaşanan olaylar ya da coğrafyanın kendi zorlukları, bulaşmanın, gelmenin, gitmenin, ayrılığın, hüznün, trajedinin belki de ilhamıyla yan tarafa doğru devam etmemizi isteyen oklar var. Az ileride farklı bir yapı daha var. Muhteşem bir yer. Çok sevdim ben burayı. Değil mi? Aslı çok güzel. Evet. Hemen bakalım. Sütunlu Cadde. Evet. Colonnade Street. Kentin ana yollarından birisi olan Cardo'nun Kuzey-Güney Caddesi. 341 metresi kazılmış. Kuzey ucunda şehrin ana kapılarından birisi. Bider Hamam Kompleksinin Palestrası ve şehrin son dönemlerinde kullanılan balık pazarı yer alıyor. Güneyinde ise Cardo geç dönem surlar ile kesiliyor. Biz şu anda antik kentin burasındayız. Evet. Muhteşem. Şu güzelliğe bakar mısın? Evet. Şu ileride gördüğümüz sütunların olduğu yerden geldik. Bir Roma hamamı daha. Roma hamamı İsa'dan sonra 2. yüzyıl, İsa'dan sonra 6. yüzyıl arasında tarihlenmekte. Sıra tipinde yapılmış hamamın en güneyinde külhan ve depo, kuzeye doğru sırasıyla sudatoryum yani sauna, kalderyum sıcaklık, tepidaryum ılıklık, frigidaryum soğukluk ve apoditeryum soyunma odaları yer alıyormuş. Böyle yine kazısı başlamış fakat bitmemiş bir alan daha var. Evet. Bu da hamam yapılarından bir tanesi muhtemelen. Bu tip yerlerde yerde yatan sütun başlıkları bile çok ilginç olabiliyor bazen. Su deposu rezervuar. Roma hamamlarına su tedarik etmek için kullanılan depo, ana su deposundan beslenmekte. Sarnıca benzer bir yapı olması lazım bunun içinde. Ha, deminki yol bu yol. Evet. Şurada bir giriş yeri var deponun altına. Bir bakabilir miyim oraya?
bir zeytin ağacı. Yok değilmiş. Değilmiş. Kısımda var mı acaba? Yok. Evet. Çok güzel bir sütunlu yol girişi. Bu tip antik kentlerde aslında yeni yapılan bu tip yürüme yollarının da aslında uygun bir şekilde yapılması daha hoş olmaz mı acaba? İçeriye girdiğinde birden asfaltla karşılaşmak bazen şey oluyor. Aa, keklik. Vay canım, vay 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 vay. Görüyor musun keklikleri? Ay canım benim. Çocuk yaşlarımda evde kekliğim vardı. Evet. Roma Villas. İngilizler 1878 yılında kumlarla kaplı ve çok sıcak olan bu bölgeye gelmekten çekiniyorlardı. Denizden esen rüzgar kum tepelerini dağıtıyor ve civarda yaşayanlara rahatsızlık veriyordu. Hem kumu tutsun hem de serin olsun diye bölgenin ağaçlandırılmasına karar verildi ve Max Ohnefalk Richter isimli Alman görevlendirilmiş. İlk çalışmalar esnasında kumun altında yer alan antik kalıntılara rastlayan Max Ohnefalk Richter, 1882-1886 yılları arasında bölgedeki ilk kazılan yer olan Roma villasını açığa çıkarıyor. Bunun üzerine ağaçlandırma çalışmaları sonlandırılıp kazı çalışmalarına başlanıyor ve Roma villasının küçük bir bölümü ilk olarak İngiliz araştırmacılar tarafından kazılmaya başlamış ama kazı tamamlanamamış. 2000 yılında da Ankara Üniversitesi tarafından yeniden kazılmaya başlanmış ve Geç Roma dönemine İsa'dan sonra 4. ve 7. yüzyıla tarihlenen buluntular rastlanmış. Aslında öğren yerine girerken bu buluntulara ilişkin çok küçük bir fotoğraflı bilgilendirme vardı ama küçük bir müze bu kadar güzel bir yer için bence yapılabilirdi. Değil mi? Ama çok yetersizdi. Çok eski tarihte kalmış böyle şeyler. Fotoğraflar silinmiş, görünmeyen, ne olduğu da anlaşılmayan, bakmaktan da böyle keyif almayacağım fotoğraflar.
Şimdi biz sağ tarafa gideceğiz. Sağ tarafta Zeus Tapınağı'na kadar yürüyüp döneceğiz. Evet, ilk yapı. Burada bir Bizans suru var. Sadece tek bir yapıdan mı ibaret? Bu surun etrafında illaki bir şey olması gerekmez mi? Arka tarafına ya da devamı. Yoksa küçük bir alanı koymak için mi yapılmış? Aslında belki de ortaya çıkan kısmı sadece bu kadar. Çünkü yine burada bir ağaçlı yol. Açık bir cadde görüyoruz. Muhteşem, yine çok güzel bir döşemesi var orada, gördün mü? Evet, bu çok büyük bir granit kaya işlemesi. Özellikle de bir durak noktası olarak belirtilmiş, görülmesi gereken. Evet, etrafta aslında çok gereksiz budama sonrasında bırakılmış ağaç dalları vesaire var. Gerçekten bu kadar güzel bir yer ancak bu kadar kötü bırakılabilir. Tekrar antik kent kendi kendine doğal yollarla üstü örtülerek kapansın diye bekliyorlar herhalde. Ağaç dalları bir süre sonra toprak tutmaya başlayacak. Sonra yavaş yavaş kapanacak. Tekrar gidecek. Bunun beklentisi içinde muhtemelen. Yazık. Yine başka bir bak. Burada da bu şeyler muhtemelen çok büyük bir yapıyı tutan büyük bir granit. Ya meydan, ama muhtemelen üstünde bunun çok büyük bir yapı vardı ve bunlar onu tutuyordu. O yine büyük büyük kertenkele, çok güzel. Ne kadar güzel. Korkma ya. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel. Ne yapıyorsun? He? Sen biliyor musun buraları? He? Bir anlat bakalım bize. Ne varmış burada? Gel. Observation works at Agios Epiphanios Bazilika. Aziz Epiphanios Bazilikası. Burası senin yerin mi? He? Evet kuzum ya. Yok, su yok ki yanımızda. 5. yüzyılın başında inşa edilen Aziz Epiphanios Bazilikası aynı zamanda şehrin piskoposluk merkezi işlevini görmüş. 315 yılı civarında doğan ve Filistin kökenli olan Epiphanios, yaklaşık 367 yılında 402 veya 403 yılındaki ölümüne kadar neredeyse 40 yıl burada görev yaptığı için Salamis'in en ünlü ve nüfuzlu piskoposu olmuş. Aziz Epiphanios Bazilikası, Kıbrıs'ta Hristiyanlığın en erken anıtlarından biri olup, adadaki dini mimariye sahip binalar arasında en fazla nüfusa sahip bazilika. Çok büyük bir bazilika. Center nave, side nave, yani orta nef, yan nef, apsis, küçük bazilika.
olmak üzere 4 farklı ana bölümden oluşuyor. Aslında biraz önce gördüğümüz o büyük granit sütunlar belki de bu alanın girişindeki ya yoldu ya da bu alanın girişindeki büyük başka bir anıt eseri tutmak için kullanılan ya da başka bir yapıyı tutmak için kullanılan destekler gibiydi. Çok büyük bir bazilika. Epiphanius Filistinli. Bu yine yeni bir su deposu. Bu depoda Agora'nın kuzey ucunda yer alan 627-640 İsa'dan sonra yıllar arasında tarihlendirilen Gine dağlarında yer alan Kiterya, değirmenlik, Başpınar'dan sağlanan ve burada depolanan sular için yapılmış tonozlu tavanı 3 payanda ve 36 adet 4 köşe sütunla desteklenmiş çok büyük bir su deposu. Kıbrıs'taki su sorunu var olduğu günden bu yana var anlaşılan. Çünkü Salamis antik kentindeki en büyük yapılar hep su depoları. Ne tarafa doğru gidiyoruz? Bu tarafa mı? Tamam. Hadi. Gezdiğimiz en bakımsız tarihi öğren yeri olabilir.